Merhaba arkadaşlar, herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugün üyelerimize özel bir paylaşımda bulunalım. Hul sistemle alakalı. Hul sistemi kullanırken yukarı yönlü hareketlerin ne zaman son bulabileceği ve trend bitimi veya trendin sonlanmasından sonra nerelere kadar geri çekilebileceği ile alakalı kısa bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi klasik hul sistemi biliyorsunuz arkadaşlar 14-50-100 kesişimleriyle alakalı bir sistematiğimiz var. Bu sistem içerisinde hareketleri takip ederken klasik olarak al sinyalleri olarak 14-50 kesişimlerini kullanıyor ve hul yüzünün üzerinde 14-50-100 dizilimi sırasıyla gerçekleşmesi ve trendi yukarı doğru takip ediyoruz. Şimdi günlük periyotta arkadaşlar trend takip sistemi olarak Hul 50'yi sadece bırakıyoruz. Görselde şu şekilde görmeniz için bırakıyorum. Şu anda BİM hissesindeyiz. Hul 50'nin nasıl bir trend destek ve direnç olarak çalıştığını görmeniz için ifade etmeye çalışıyorum. Bakın en son mesela trende kalktığı noktada 58 seviyelerinden yukarı doğru bir hareket başlatmış Ekim ayının ortalarında ve yukarıda en büyük zirve noktası olan 88'li fiyatlara kadar aralığa kadar 3 aylık periyotta bir hareketlenme alanı takip etmişiz. 55'ten 88'e %50 civarında, hatta daha bile fazlası bir ivme yakalamış. Bu bölgede tabi şu aşağı güçlü satış mumuyla birlikte 17 Aralık'taki hisse fiyatlaması tekrardan bir geri çekilme yaşamış. Şimdi ana trend takipçisi olarak HU50'yi takip ederken bu trendin bitim sinyallerini, tabii ki böyle güçlü bir trend sonrasında bitim sinyallerini yakalamak için daha yakın periyot olan 4 saatlikte izleme şartı meydana geliyor ki burada bizim HUL 14 ve 50 kesişimlerinin yanı sıra HUL 100'ün de trend desteği olarak altında kapanış gelmesi hareketinin takip edilmesi gerektiğini ifade edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi HUL 14.50'yi aşağı yönlü kestikten sonra güçlü, tabi burada 17 Aralık'taki böyle bir kristal hareketle birlikte, dolar bazlı hareketle birlikte borsada bir sert spekülasyon hareket olmuştu diyelim. Sert bir çöküş yaşanmıştı. Bunun etkisiyle bu kadar güçlü bir mum. Bunun yanı sıra 14.50 kesişimiyle birlikte fiyatlama aşağı doğru akarken bizim artık beklememiz gereken en büyük olgulardan bir tanesi 4 saatlik periyotta HUL 14'ün yataya dönmesi çizgi olarak arkadaşlar. Şimdi mesela hemencik şuradan şunları kapatalım. Şu şekilde arkadaşlar bakın, HUL 14'ün altında kapanış serileri geliyor. Daha sonrasında hisse fiyatlaması bir yatay bant oluşturuyor kendisine. Biraz daha düşüyor. Bir destek noktası, şurada bir ikili dip alanı oluşturuyor kendisine 61'li fiyatlardan. Ve buradan sonra tekrar HUL 14 üstüne atmaya başlıyor ki bu noktada zaten büyük ihtimalle HUL 50'yi tekrar yukarı kesip hisse fiyatlaması, bakın şurada HUL 14 50 kesişimi gerçekleştikten sonra HUL 50 de yukarı doğru yönünü çeviriyor ve bu bölgede 61 liradan arkadaşlar hisse fiyatı 73 liraya kadar yaklaşık %20 civarında bir prim üretiyor. Ve daha sonrasında HUL 14.50'yi tekrar keserek bir düzeltme eğilimi içerisine giriyor ki bu düzeltme eğilimi içerisinde geri çekilme hedefi olarak da HUL 100'e muhtemelen bir iğne atacak veya dokunacaktır. Ve burada bir formasyon olarak bir çanak, bir fincan kulp formasyonu oluşturmaya çalışıp bu şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışacaktır diye ifade edelim. Bu bölgeleri aynı şekilde takip ederken hisse fiyatlamasında arkadaşlar biliyorsunuz aynı şekilde alt bölümde Wave Trend ve RSI'yi da kullanıyoruz ki trend başlangıcını özellikle RSI'nin 50 üzerine atabilmesi, kendi ortalamasının üzerine atmasıyla birlikte bir nevi onay, yani osilatörler tarafından onaylanmış bir trend başlangıcı oluyor ki bu noktada da baktığımızda HUL 14'ün yüzü kestiği noktada RSI'ın ve Wave Trend'in de al sinyali ürettiğini ve yukarı doğru bir ivme başlattığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi daha sonrasında ne oluyor? Bakın
RSI geliyor, kendi ortalamasına doğru çekiliyor, güç kaybediyor. Satış mumları, uzun mumlar gelmeye başlıyor yatay seyirde. Artık burada bir yorgunluk, yani bir düzeltme işaretleri gelmeye başlıyor teknik açıdan. Ve bu düzeltme emareleriyle birlikte hisse fiyatı yavaş yavaş, hani tabiri caizse yukarı doğru atılan iğnelerle mal yedire yedire 67 seviyesine doğru çekilecek bir görüntü ifade ediyor. Geri çekilmeler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu geri çekilme sırasında arkadaşlar günlük, bakın nereden döndüğünü de görmeniz için günlük periyoda geldiğimizde gördüğünüz gibi, şimdi hemen aklınızda tutun arkadaşlar. Full 14.50 kesişimi 63 liralı fiyatlardan geldi. Bize al sinyali üretti. Daha sonra 72'li 73'lü fiyatlara kadar gitti. Bu bölgede ne var arkadaşlar? Bizim 71.90'da Hull 100'ümüz var. Hull 100 direncinin üzerinde kapanış yapamayınca hisse fiyatlaması teknik olarak bir sat sinyali üretti 4 saatlikte. Yani buradaki direncin üzerine atamadığı, günlük kapanışlar alamayınca ilk direnç noktasını kıramayıp tekrar bir onay çalışmasına indi ki burada artık bize verdiği tepki alanında şu bölgeden daha yüksek bir dip oluşturacak bir alan bulması gerekiyor ki bir önceki yüksek seviye olan 67'li seviye bunun için uygun. Ayrıca yine 4 saatlikte Hull 100 seviyesine baktığımızda o da hemen hemen şu üçgen tepesi olan 67-20 seviyesine doğru bir geri çekilme alanı oluşturarak burayı bize önemini hatırlatıyor. Yani burayı diyor kesinlikle takip et. Buradan dönme ihtimalim yüksek olacak gibi bir e, çıkarım elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu noktada artık 67-20, 67-30, 67 bandı önemli bir destek noktası olarak hisse fiyatını bu bölgede tepki verme yeri olarak çalışması beklenebilecek bir fiyat. Peki bu bahsi geçen mevzuyu destekleyen başka kriterlerimiz var mı diye geldiğimizde yine 4 saatlik periyotta EMA ortalamalarımızı açtığımızda arkadaşlar aşağı çekilme alanında bakın EMA 233 seviyesi 67-75 seviyesinde bu bölgenin aşağı doğru inerken Hull yüzünde rakamsal olarak her 4 saatte bir yukarı doğru ivme kazanacağını da düşünürsek bu 67-70'li seviyeler hisse fiyatının ilk güçlü destek bulacağı yer anlamına gelebilir ki muhtemelen de öyle olacaktır. Bunu önümüzdeki hafta yakından takip ederek sizler de test etmiş olun diye paylaşmaya çalışıyorum. Bunun dışında neye bakabiliriz? Baktığımızda teknik açıdan her zaman ifade ediyorum. Aylık pivot seviyesinin altına sarkan bir fiyatlama negatif baskı altına bürünür. Şu anda 70-27 aylık pivot değeri, 70-25 kapanışı var. Teknik olarak 4 saatlikte EMA 26'nın altında bir kapanış yaparsa hisse fiyatlaması hızlıca buraya çekilebilecektir. Yok eğer buradan yukarı yoluna devam etmek isterse, buradan tepki vereceğim derse sıralı olarak 72-25 ve şu bölümde 73-75'te dirençleri olacaktır. Yani burada bir rezonans bölgesi oluşturabilir. Hani şuradan vereceği bir tepkiyle tekrar aşağı ivmelenme kazanmak için bir mesafe kazanabilir. Bunlar da daha kısa periyotlarda daha aşağı düşebilmek için verilmiş tepkiler olarak ifade edilebilir ki şöyle göstereyim. Mesela Wave Trend burada saatlik periyotta artık dibe yanaşmış. 69-40 hattında mesela yine EMA 233'ümüz var bu bölgede. Yine Hull 100'ü açarsak bakın Hull 100 yukarıda direnç bölgesi olarak çalışacak burada. Bunları daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Teknik olarak bir tepki halinde 71.45 direnci Hull 100 baskı altına almış durumda şu anda fiyatı. Bu bölgenin üzerinde atıp da 71.45 üzerinde günlük kapanışlar yaparsa tekrar yukarı doğru ivmelenmeye çalışacaktır. Ama teknik olarak dediğimiz gibi geri çekilme alanları ve geri çekilip onay alıp güç toplama alanlarından bu şekilde bahsetmiş olalım. Yani hisse fiyatının 4 saatlikteki al sat sinyallerini yukarı doğru tepkilerinde saatlik periyottaki direnç bölgelerini, fiyatsal direnç bölgelerini Hull 100 belirliyor. Biraz karmaşık olduğunu biliyorum ama görsel olarak zamanla alışırsanız gerçekten
çok verimli kullanır ve çok güzel al-sat yerlerini tespit edebilirsiniz diye ifade edebilirim. Bakın 4 saatlikte yine Hull 100'ü gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir trend ve trendin altında kapanış. Daha sonrasında Hull 100'ün tekrar üzerine attığını görüyoruz ve sonuç olarak tekrar bir Hull 100'e doğru geri çekilme alanı oluşturduğunu görüyoruz ki bu alan, bu mumlar bu şekilde devam ederken muhtemelen bahsettiğimiz 67, 70, 68 seviyesinde bir araya gelecek ve burada bir tepki alanı oluşturmaya çalışacaktır. Yukarı doğru bu şekilde gitmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Hani bunları diğer hisselerde sizler de sadece böyle açıp bakarak görebilirsiniz. Bakın mesela burada çok güzel bir örnek denk geldi şimdi. Eczacı ilaç gelmiş. Hull 100'ün altına sarkmış. Tekrar toparlamış. RSI o üstüne attıktan sonra güçlü bir trend yakalamış ki bakın hemen şurada fiyatsal anlamda baktığımızda 7.26'lı bölge 7.20 bölgesinden hisse fiyatı 8.45'e gitmiş, 1 lira 20 kuruş, yani 120 kademelik bir alan oluşturmuş ve ikili tepe bölgesinden bir dönüş gerçekleştirerek tekrar Hull 100'ün altına sarkıyor ki bu bölgede hemen ben günlük periyodu açıp bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi günlük periyotta ki seviyeye inip bir onay çalışması yapmış, tekrar üzerine atmış hisse fiyatı. Hull 100 gerçekten bu noktada önemli arkadaşlar. Hisse fiyatlamalarının destek ve direnç noktalarında, karar noktalarında eğer trendde ise kolay kolay aşağıya doğru kırılması veya yukarı doğru kırılması zor bir hisse. Yani teknik olarak böyle bir trendi var. Bakın burada sert kırmış ama tekrar geri dönmüş. Bu kırılım sırasında hisse fiyatı trendini aşağı doğru çevirmemiş. Yönünü yukarı doğru devam ettirmiş. Buradaki satış mumları panik satışlarıyla satan arkadaşlar burada tekrar sisteme girip yukarı doğru kaybettikleri alanı alabilirlerdi. Teknik olarak böyle bir şansları da doğmuştu eğer Hull 100'ü takip ediyor olsalardı. Aynı şekilde 4 saatlikte de açtığımızda mesela şu anda ne yapmış? Hull 100'ün altına sarkan hisse tam Hull 100 direncinde bir takılı kalma eylemi gerçekleştiriyor. Bunun üzerindeki kapanışlarda tam 8.01'de kapatmış. Teknik olarak da görselde baktığımızda güzel bir fincan ve bir kulp çalışması yapacak bir görüntü var. Veya kendisini bu yatayda şu üçgen içerisinde realize ederek RSI'yi soğutma çabası diyebiliriz. Teknik açıdan şu an kendi ortalamasını yukarı doğru kesen bir RSI. Wave trendin al sinyali ve kendi ortalamasını yukarı doğru kesme eğilimi, sıfır üstüne atma çalışması var. Teknik açıdan potansiyel olarak ilk önce şuradaki kısa üçgendeki düşen hattı 8.14 seviyesini test edebilir. Kırıp geçerse yukarıda 8.47 seviyesi yatay direnç bölgesi olarak karşısına çıkacak. Ve bunu kırıp da yukarı doğru gelirse ilk önce fincan kulp formasyonunun kulp bölgesi kadar bir yukarı, yani 7.70'den 8.47 bandı arasındaki mevcut 75 kademelik bir hareket ile işte buradan kalkıp bir 9.25'lere gitme şansı olacaktır. Daha sonrasında ise fincan kadar yukarı gitme eğilimi olur. Evet arkadaşlar, bu videoda kısaca size Hull sistemle alakalı teknik geri çekilme ve direnç bölgelerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Hoşça kalın.